Dünyadan izole olmuş bir halk, liderlerine tapan bir millet. Monarşi, komünizm ve cumhuriyeti eşsiz şekilde birleştiren bir ülke. Burası Kuzey Kore. Bu bölümümüzde oldurmazları oldurabilme yeteneğine sahip Kim Hanedanı'nın uzun yıllardır tarihte eşi benzeri görülmemiş bir sistemle yönettiği bu ülkeyi kuruluşundan günümüze tarihsel süreç içerisinde izleyeceğiz. Kore Yarımadası, 1392 yılında kurulan Chusan Hanedanlığı tarafından 1897 yılına kadar krallık şeklinde Konfüçyüsçü öğretilere dayalı katı bir sosyal ve siyasi yapı ile yönetilmişti. 19. yüzyılın sonlarına doğru Chusan Krallığı, batılı ülkelerin Asya'daki yayılmacı baskısı ve komşu ülkeler Çin ile Japonya'nın nüfuz mücadelesi altında kalmıştı. 1897 yılına gelindiğinde Kore Kralı Gijong kendisini imparator ilan etmiş, Chusan Krallığını da imparatorluğa dönüştürmüştü. Ancak bu dönüşüm ülkesini kurtarmaya yetmemiş ve 1910 yılında Japonya tarafından işgal edilmişti. İlhak edilen Kore, Japon İmparatorluğu'nun sömürgesi durumuna gelmiş, 505 yıllık hanedanlık yönetimi de son bulmuştu. Japon işgali altındaki Kore'de yaşam, Koreliler için artık hiç kolay olmayacaktı. Japon askeri polisi ülkedeki baskıyı her geçen gün artırmaya başlamış, Koreli erkekleri köleliğe, kadınları ise fuhuşa zorlamış, insanların isimlerini Japon isimleriyle değiştirmeleri ve Japon Şinto tanrılarına tapınmaları istenilmişti. Kore halkı ise bu zulme karşı gerilla birlikleriyle direniş harekatı başlatmıştı. Başlatılan bu direnişe ise Japon ordusunun tutumu çok sert olmuş. 1919 yılında Jamri köyünde kilisede toplanan bağımsızlık yanlısı halkı kilise içine toplayarak diri diri yakmışlardı. Ancak Japon askerinin bu katliamı Kore halkının içinde yanan bağımsızlık ateşini daha da şiddetlendirmişti. Sayıları 200 bine yaklaşan Koreli direnişçilerin başlattığı gerilla savaşında savaşanların bir kısmı ise Rus komünist ideolojisinden etkilenmiş kişilerdi. Bunlardan biri de Kim Song-chul'du. Kore'de doğan ancak Çin'de büyüyen Kim, gelecekte Kuzey Kore'de kurulan hanedanlığın kurucu lideri olacaktı. Hazırladığım videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde bölünen tek ülke Almanya olmayacaktı. Kore de bu bölünmeden nasibini almış, 38. paralelden itibaren bölünen Yarımada'nın kuzey kısmını Sovyetler işgal ederken güney kısmı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolüne girecekti. 1947 yılında Kore Yarımadası'nın tamamında demokrasi için seçim çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler'in çağrısını kuzey kısmı kontrol eden Sovyetler Birliği reddederken Güney Kore'de seçimler yapılmış ve demokrasi de bu şekilde yerleşmeye başlamıştı. Çağrıyı reddeden Kuzey Kore ise bambaşka bir yöne savrulmuş, gerilla lideri Kim Song-ju adını güneşten gelen anlamına gelen Kim Il-sung ile değiştirip Sovyetlerin desteğiyle iktidarı ele geçirmişti. Çin'de doğup büyüyen, Korece bile konuşamayan Kim, Sovyet propaganda teknikleriyle ulusal bir kahraman haline dönüştürülmüştü. Kendisi, Kore mitolojisinde önemli bir yere sahip olan Sungun Pyeongdu Dağı'ndan inip Japonlara karşı savaşarak ülkeyi kurtardığı şeklindeki propaganda teknikleriyle efsanevi bir imaja büründürülmüş ve bu imaj her gün halka işlenmişti. 1948 yılında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni kuran Kim, ülkede üst düzey mevkilere arkadaşlarını yerleştirerek kontrolü de ele almış ve böylece Kim Hanedanlığı'nın kuruluş süreci de başlamıştı. 1950 yılında adanın tamamında kontrolü ele almak isteyen Kim, Güney Kore'ye saldırmış ve milyonlarca insanın öleceği Kore Savaşı'nı da başlatmıştı. 1953 yılında ateşkesle sonuçlanan Kore Savaşı sonunda herhangi bir barış anlaşması imzalanmadığı için iki ülke teknik olarak halen savaş halindedir. Ülkeye ölüm tarihi olan 1994 yılına kadar kendi kendine yetme ilkesi temelinde demir yumruk ile yöneten Kim Il-sung'un bu ilkesi 1990 yılında ülkeyi büyük bir kıtlık sürecine itmişti. Sovyetler Birliği'nin dağılması ile Doğu bloğu ülkelerinden gelen yardım ve ticaret kesilince yaşanan kıtlıkta 3 milyona yakın insan hayatını kaybetmişti. Kim Il-sung seçildiği tarihten itibaren hanedanlık üyeleri ülkede güçlü bir şekilde propaganda faaliyetleri yürüterek halkın beynini inanılmaz bir şekilde yıkamıştı. Kendisini kamuya ait basın yayın organları ile halkın kurtarıcısı ve babası olarak resmeden Kim'in doğum günü olan 15 Nisan tarihi ülkede en büyük ulusal bayram olarak kabul edilip Güneş Günü olarak da nitelendirilmişti. Ülkede sabahtan akşama kadar metroda, sokakta, parklarda, eğitim alanlarında, kısacası kamuya açık her alanda parti ve lider propagandası yapılarak halk etkilenmeye devam edilmektedir.
vatandaş her konuşmasında yüce liderlerini anıp yapılan her şeyi ona atfetmektedir. Kim Il-sung 1994 yılında öldükten sonra oğlu Kim Jong-il ülkeyi 2011 yılına kadar yönetmiş, onun ölümünden sonra ise modern çağın diktatörü Kim Jong-un Kuzey Kore'de liderlik görevini devam ettirmektedir. Modern diktatör Kim Jong-un ise ayrı bir hikaye. Bu da belki başka bir bölümümüzün konusu olabilir.